Merhabalar, ben Çelebi. Bir hafta doldu, bugün 7. gün. Günün sonuna yaklaşıyoruz. Size bu haftaki döntümü vereceğim. Açıkçası bu hafta pek fazla insanla görüşmedim. Hasta olduğum için pek dışarıda çıkmadım. İlk gün 10-15 dakika düşündüm ve bir şema hazırladım. Bu şemayı sizlerle paylaşacağım. Şema 4'e ayrılıyor. Bana iyi gelmeyen insanları 4'e ayırdım. Birincisi aile, ikincisi akrabalar, üçüncüsü arkadaşlar ve dördüncüsü çevre. Aile konusunda şöyle bir söze denk gelmiştim Instagram'da. Aile evinde yaşamanın bedelini akıl sağlığınıza ödersiniz diye. Gerçekten çok doğru bir söz. Ama tabii ki kendi ailemiz, yapacak bir şey yok. Onlarla iletişimi kesemeyiz, onları dışlayamayız. Tabii ekstrem durumlar varsa bu farklılaşabilir. Akrabalar ise sorunları deşmekten çok hoşlanıyorlar. Tıpkı akbaba gibiler. Arkadaşlar arkadaşlar konusunda da çok farklı karakterler var. Yani sorunlu arkadaşlar genelde kendini merkeze koyuyor ve sizi kullanma amacında oluyorlar. Çevre, herkes sizin hayatınız üzerinde söz sahibi sanabiliyor kendini. Şimdi aileyi ele aldığımda aile için çocuk her zaman çocuktur ve konulan kurallara uymalıdır. Yani açıkçası bizim aile için geçerli bir şey bu. Çünkü hani ne kadar büyüsek de anne baba hala çocuğunu küçük çocukmuş gibi düşünüyor ve öyle hareket ediyor. Kurallar onlar için önemli. Eğer onların evinde yaşıyorsanız onların kuralları geçerlidir. Akrabalar ise zayıf noktalarınızı deşmekle tatmin olurlar. Onlar için siz değil, zayıf noktalarınız önemlidir. Diyelim ki bekarsınız. Her zaman akrabalarınızla bir ortama girdiğinizde aynı konu açılıyor. Hani neden evlenemedin? Birini bulamadın mı hala? Yani eğer bir gelişme olsa hayatında paylaşırsın zaten bunu. Yani herkesten önce merak etme, sen bilirsin. Sürekli aynı böyle konuyu deşerler. O artık yara olur sizde. O yara kangren olur. Ve yani iyileşmesi mümkün olmaz. Kesip atmanız gerekir. Hani kendinizi zora sokacağınıza bırakın akrabaları kesip atın. Yani şahsen benim için bu geçerli. Bu yüzden akrabalarımla gerekmedikçe görüşmeyeceğim. Görüşmüyorum. Arkadaşlar konusunda ya çok fazla arkadaşım yok. Yani 3 tane arkadaşım var diyebiliriz. Arkadaşlar, nasıl insanlarla arkadaş olduğumu düşündüm ve 3 kategoriye onları ayırdım. Birincisi daha pozitif ve çözüm odaklı. İkincisi 40 yılda bir görüştüğüm. Üçüncüsü ben merkezci olanlar. Çevre konusuna gelirsek Türkiye'de insanlar birbirlerinin hayatına çok fazla karışıyor. Yani yolda veya hastanede bir yerde tanıştığınız birisi bile hayatınız hakkında kaba sorular sorabiliyorlar. Akıl vermeye kalkabiliyorlar. Ve bunları kendilerine hak görüyorlar. Bu yüzden bu 4 madde önemli benim için. Şimdi çözüm amaçlı düşündüğüm zaman ailem hakkında çok fazla bir şey yapamam. Çünkü sonuç olarak onlar benim ailem.
Ha, olumsuz konuştuklarında belki ortamı eee, terk edebilirim. En fazla yapabileceğim şey o olabilir. Bilmiyorum sizin düşünceleriniz nelerdir? Başka yapabileceğim şeyler var mı? Akrabalar konusuna gelirsek, hiçbiriyle gerekmedikçe görüşmüyorum normalde. Ee, Beni kesinlikle olumsuz etkiliyorlar. Bu yüzden onlarla görüşmemek en iyisi benim için. Arkadaşlar konusunda açıkçası olumsuz olandan çoktan ayrıldım. Olumsuz olan arkadaşımla arama mesafemi koydum. Çünkü e, nasıl anlatsam, herhangi bir problemi olduğu zaman arayıp anlatıp kapattıktan sonra normal kendi hayatına devam ediyor. Ama ben bu sefer olumsuz duygularla yüklenmiş oluyorum. Çevre konusunda da açıkçası çevre konusunda pek yapılabilecek bir şey yok çünkü Türkiye'de büyükler kendilerini her şeye karışabilir bir otoriteymiş gibi görüyorlar. Ne desek saygısızlık olur. O yüzden en iyisi böyle çevreye karşı böyle çok fazla yaklaşmamak. Hani dışarı çıktığımda çok fazla irtibata girmemek veya iletişime geçtiysem ve beni yaralayacak bir söz söylendiyse o ortamı terk etmek benim için en doğrusu olacaktır. Ne terbiyesizlik yapmak isterim, ne de terbiyemi bozmak isterim, ne de karşıdaki kişinin kalbini kırmak isterim. Bu yüzden aile konusunda çok yapabileceğim bir şey yok dediğim gibi. Akrabalarımla nadiren görüşürüm. Arkadaşlarımla da olumsuz olanları hayatımdan çıkarırım. Ve çevre konusunda da daha ihtiyatlı olurum. Benim çözümlerim bunlar oldu. Hadi bu haftanın meydan okumasını seçelim. Seçtik. Hareketsiz kalmak. Evet. Bu hafta hareketi arttırıyoruz. Açıkçası tamamen hareketsiz bir insan değilim. Ama elimden geldiğince daha fazla hareket etmeye çalışacağım bu hafta. Bu uyguladığım maddeler yani bir hafta yaptım, tamam bitti diyeceğim şeyler değil. Daha çok bunları uyguladıkça hayatıma entegre etmem gerekiyor. Zira bir hafta bu maddeler için gerçekten kısa. O zaman bu haftanın maddesini seçtiğimize göre haftaya